Hocam doktorum tarafından ameliyat olmam gerektiği söylendi. Kendimi heyecanlı ve karmaşık bir hikayenin başında hissediyorum. Bu yolculuk Geçmiş hakkında olsun. neler söylemek istersiniz? Geçmiş olsun. Sırf soru bu şekilde geldiği için, yani gerçek dünyanın sorusu bu olduğu için branşlar arasında da bir kararsızlık ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü bu bahsettiğiniz ve size çok büyük stres veren, hasta olarak büyük stres veren bu yolculuk aslında pek çok branşı birden ilgilendiren bir süreç. Yani hakikaten de bir süreç. Buna bağlam olarak, konsept olarak perioperatif tıp deniyor. Buradaki peri ne demek? Çevresinde, etrafında olan bir şey. Yani ameliyatınızın etrafında, ameliyatınızın bütün çevreleyen bu süreci ilgilendiren bir tıp süreci. Bu ameliyat öncesi dönemi, ameliyat sırasındaki dönemi ve ameliyat sonrasındaki dönemi kapsayıp size bu süreci olabildiğince az travmatik, yani sadece sağlık açısından bedensel sağlıkla ilgili değil, ruhsal sağlıkla ilgili olarak da olabilecek en az travmatik şekilde atlatmanızı sağlayacak bir süreç. Bu sürecin en iyi idare edilmesi de bunun adının konup belirli kurallara bağlanmasından geçiyor. Tabii kendine ait bir klasik tıp branşı olmadığı için de halen bazı karışıklıkları var. Bu hikayenin başı, sonu ve ortası. Evet, Buna tamamen perioperatif tıp deniyor. evet. Peki sizin branşınız olan anesteziyoloji ile bağlantısı nedir? Aslında branşlar arasında muhtemelen en fazla ilgisi olan branş, klasik branşlardan konuşacak olursak benim branşım. Şimdi zaten geçmiş videolarda da bahsetmiştik birazcık. Anesteziyolojiden doğan yan dallar, üst dallar, yoğun bakım ve ağrı aslında birazcık bu konseptin uzantısı olarak ortaya çıkıyor. Çünkü yoğun bakımla anestezinin ilgisi büyük ölçüde şuradan çıkmış durumda. İnsanların ameliyattan sonraki destekleri, yoğun destek ihtiyacı bu işi en iyi becerecek, onun yapay solunumundan, işte girdisi çıktısını, monitorizasyonunu en iyi anlayacak olan branş ile idare edilmesi düşünüldüğü için yoğun bakım klasik olarak anesteziyolojinin bir yan dalı. Şu anda pek çok branş bunun içinde ama klasik olarak çok klişe bir laftır ama etle tırnak gibidir aslında. Benzer şekilde bizim ameliyat sırasındaki ağrı, bundan da bir videoda bahsederiz. Ameliyat sırasındaki ağrıyı giderme ve ameliyattan sonraki akut dönemde, kısa dönemde ağrıyı giderme becerimiz, tecrübemiz nedeniyle ağrı, yani ameliyatla ilgisi olmayan ağrı da büyük ölçüde anestezistler tarafından kurulmuş. Ülkede, bizim ülkemizde de bu her iki branşta üstelik de benim hocalarım tarafından büyük ölçüde diğer hocaların yanı sıra kurulmuşlar. Bu nedenle de aslında bu süreci kapsama işinde en iddialı branş sadece Türkiye'de değil bütün dünyada anesteziyoloji. Ama bu demek değildir ki anesteziyoloji ve yoğun bakım sadece bu perioperatif medisin tıpla ilgili bölümde sadece bu branşla ilgili olacak. Bu pek mümkün olabilecek bir şey değil. Mutlaka ilgili cerrahi branşlarında işin içine girmesi gerekiyor. Ve hatta çok ciddi bir bu konuda uzmanlaşmış hemşire, sağlık personeli desteğinin de bunun içinde bulunması gerekli. Perioperatif tıp anesteziyoloji ilişkisi hakikaten de enteresan. Hatta geçenlerde de konuştuk. Şimdi burada hatta övünerek de söyleyebiliriz. Avrupa Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Derneği'nin gelecek dönem başkanı bir Türk olacak. Ankara Tıp Fakültesinden Başak Ceyda Meço diye bir kardeşim, arkadaşım çok büyük bir başarı göstererek seçimi kazandı ve gelecek görüşümüzde, yani anesteziyolojinin de gelecek düşüncesinde bu perioperatif tıp konsepti çok önemli bir rol oynuyor. Bu bakımdan da, çünkü dediğim gibi daha önceki videolarda söylediğimiz gibi aslında artık anesteziden ölme, tek başına anesteziden ölme, tek başına anesteziden sakat kalma diye bir şey çok istisnai olan bir durum. Bu durumda anestezinin artık ilgisini, bilgi ve becerisini ve birikimini de bütün bu perioperatif süreci olabildiğince sorunsuz geçirmeye yönelik şeylere yönlendirmesi gerekiyor. Bu bakımdan da perioperatif tıp önemli. Neleri kapsayacak şimdi peki bu perioperatif tıp? Öncesinden başlayacak olursak, ameliyata başvurdunuz. Belki de çok düşük bir ihtimal olmakla beraber
Şu anda ameliyata alınmanız doğru değil. Sizin bu ameliyata hazırlanmanız lazım ya da belki sizin için bu ameliyat hiçbir zaman için uygun olmayacak bir ameliyat. Buna karar verme konusunda da cerrahi branşla, ilgili cerrahi branşla beraber anestezi ve yoğun bakım branşının da katkıda bulunması gerekiyor. Tamam, şimdi sizi olabildiğince en optimal şekilde bu ameliyata hazırlamamız lazım. Ve burada prehabilitasyon denen ayrı bir konsept var. Öncesinde, yani öncesinde bu işe alıştırmak mı diyelim artık. Birazcık böyle bir şey. Önceden hazırlama. Aslında tabii bizim ülkemizde belki çok geçerli olmamakla beraber duruma göre hastayı 10-15 gün hazırlamak, solunum egzersizleri yapmak, eğitmek, ek bir takım rahatsızlıkları varsa bunların önüne geçmek, sigara bırakma süresini olabildiğince uzatmak gibi pek çok komponentten oluşan bir bölüm prehabilitasyon. Hatta belki tek başına bir videoyu bile hak edebilecek bir konu. Benim ilgilendiğim bir konu aslında, hakikaten de bu konuda bir takım araştırmalarımız falan da oldu. Hastayı hazırladık. Öncesinde hem 10-15 gün hazırladık hem de bir gün öncesinde hazırladık. Sonra ameliyat sırasındaki bakımını yapıyoruz tabii. Cerrah ameliyatını yapıyor. Biz de cerrahi dışındaki bütün sorunlarını çözüyoruz, monitörize ediyoruz, ağrısını gideriyoruz. Ameliyattan sonra da ameliyat sonrası sürecin olabildiğince komplikasyonsuz geçmesini sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki söz konusu olan komplikasyonlar aslında direkt olarak anesteziyle çok az ilişkisi olan komplikasyonlar. Hani bazı grup hastada bazı ilaçlar verilmesin, yapay solunum şu şekilde ayarlansın gibi şeyler var ama bunun dışında ameliyattaki bazı, mesela kan basıncı düşmesi, yüksek solunum basınçları falan gibi bazı komponentlerin ameliyat sonrasındaki akışı, etkisi üzerine şu anda zaten bizim branşımızda da bütün çalışmalar, iyi çalışmalar hep bu amaca yönelik. Ameliyat sonrası süreci çok iyi geçirelim. Yoksa bu hasta gayet canlı, ağrısız, sıkıntısız, midesi bulanmadan ameliyatını bitirdi. 3 gün sonra ama örneğin bir akciğer enfeksiyonu ortaya çıktı. 3 gün sonra böbrekleriyle ilgili bir sorun ortaya çıktı. Acaba ben bu sorunların ortaya çıkmasını önleyecek bir şeyi ameliyat sırasında yapabilir miyim? Bunların hepsi direkt anesteziyle ilgili değil. Ama ameliyat sırasında alacağımız diğer bazı tedbirler, ki bu tedbirleri de aslında yine bizim branşımız alacak. Ama bunun hani uyutma işlemiyle verilen ilaçla falan çok az ilgisi var. Sadece bunların yönetilmesi, bu sürecin yönetilmesi gerekiyor. O zaman benim bu süreci de düzeltebilmem gerekiyor. Yoğun bakıma gitse de gitmese de düzeltebilmem gerekiyor. Bu bakımdan bunlar çok önemli bir süreç ve muhtemelen bütün cerrahi branşların da geleceği, önümüzdeki zaman içinde ilgilenmemiz gereken konu da bu olacak ve benim branşımda bunda Başak Ceydan ve Çoğ'un da katkılarıyla sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da önemli bir rol oynayacak diye düşünüyorum. Hocam o zaman perioperatif tıp demişken bu vesileyle seyircilerimize güzel bir haberi de verelim. Daha önce de tıp dünyasındaki akademi ve yayınlarla ilgili videolar çekmiştik. Bu sefer karşımda bu dergilerden birinin editörü olarak oturuyorsunuz. Evet. Perioperatif Medicine isimli dergide editörün şef olarak seçildiniz. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Editörümüze sormak gerekirse bu dergide ne gibi içerikler olacak? Şimdi bu dergi epeydir var. Yani epeydir dediğim bir 10 senedir var. Kendine bu amaca adamış bir dergi. Springer'de çok saygın bir yayın evi tarafından çıkarılıyor. Anesteziolojinin en üst dergilerinden biri değil. Hani kendimi aşırı derecede de övmeyeyim ama gerçekten bana çok gurur veren bir gelişme oldu bu. Yani bir Türk olarak böyle bir derginin şef editörlüğüne seçilmek benim için iyi bir şey. Gurur verici bir şey dediğim gibi. Ama epeydir var ve kendine bunu adadığı için mesela benden önceki editörde İngiliz ve bu konuda bütün endüstriyle falan beraber çalışmaları, diğer branşları işin içine katması, uluslararası, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, adam Avrupa'dan olmasına rağmen daha çok işbirliğini Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığını biliyorum. Yakın zamanlarda da bununla ilgili çok iyi derlemeler çıkarttılar. Bu işi yapıyorlar ve bu dergi bu bakımdan bu amaca yönelik. Bu baş editörlük pozisyonu açıldığında başvurmamı istediler. Doğrusu çok da ümitli değildim ama yani hiçbir
Firinger de bana sen de başvur dediği için bu daha önce akciğer cerrahi, torasik cerrahi sonrasında postoperatif bakım diye bir kitap yazmıştık. Sadece ben edit ettim. Türk yazarlar ve uluslararası yazarların katkılarıyla yazılan bir kitaptı. İlgi de gördü. Sonuçta bu kitap düşünce olarak, felsefe olarak aslında perioperatif tıbba oldukça uyumlu. Çünkü ameliyat sonrası bakımı söylüyor. Yani direkt anesteziyle ilgili az laf vardı ya da anesteziyle olan bunun ilişkisini anlatıyordu. Kitap da ilgi gördüğü için herhalde buradan beni biliyorlar. Bir de prehabilitasyonla ilgili derlemelerimiz oldu ve yani başlamış biten uluslararası bir çalışma da var. Henüz o da yayınlama aşamasında. Bu işlerin içinde biri olduğum için muhtemelen benim de başvurmamı istediler. Doğrusu çok olabileceğini de ummuyordum ama yani beni seçmiş olmalarını çok gurur verici buldum. Çok hoşuma gitti. Çok da büyük bir sorumluluk. İnşallah beceririz. Hocam peki bu tarz bir dergide şef editör olarak görev alabilmek nasıl mümkün olur? İnsanın bir birikimi olması gerekiyor. Yani diğer şeyleri yaparken yani böyle bir kitap yazalım derken mesela ben ya yarın öbür gün bu bana diğer işlerde işime yarar diye yazmıyorsunuz zaten. Yani hiç kimse o kadar böyle hani 50 hamle üstünü düşünecek bir satranç oyuncusu gibi hayatını çok kolay kolay yapamazsın. Yani zaten yapanlar da illa da bir yerde tökezlerler. Bu işler kendi kendilerine geliyorlar. Ama bir kitap yazmamız söz konusu olduğunda bu akciğer cerrahisi anestezisiyle ilgilenen bir grup ile Avrupa'dan tekrar bir akciğer cerrahisi anestezisi kitabı yazmak yerine ayrı bir şey yapalımı düşündük ve bu da iyi bir fikir oldu. O nedenle de ilgi gördü. Yoksa anestezi kitapları bir sürü var. Şu anda anestezinin akışının bu yönde olduğunu görüp çalışmaları da bu yönde yapmak muhtemelen ortaya bir isim koyuyor. Bir de tabii o kitap yazılırken, yayınlanırken çok çaba harcadık. Yani ben ve İstanbul Tıp Fakültesinden Mukadder Orhan Sungur arkadaşım editörlük görevini üstlendik. Diğer insanlardan yazıları toplamak, o bölümlerin yabancı dili, yani İngilizcesi yabancı dil olanlar da tutup da onun İngilizcesini tekrar edit etmek. O zamanlar bu kitap ne zaman? Yani kitabın herhalde bir 7-8 senesi var. Yani o zamanlar şansımız yoktu. Hadi bunu ben yapay zekaya vereyim de bunu bir İngilizcesine edit etsin gibi bir şansımız yoktu. Oturup kendimiz İngilizcesini de düzelttik. Üstelik de çünkü bizim de asıl dilimiz İngilizce değil. Ama biraz çataçuta güzel de bir şey. O kitap aslında gerçekten övünecek bir şeydi. Çünkü iyi bir yayın evinden çıkan, ilgi gören, çok uluslu yazarların olduğu bir kitap. Kapağın ilk sayfasında editörler olarak biz bu kitabı hocamız Profesör Doktor Kutay Akbir'e ithaf ediyoruz diye yazmıştık. O da biraz fazla cesur bir hareket olabilir ama böyle cesur hareketler yapacaksın. İnsan hayatında kaç tane böyle uluslararası kitap yazar? Bu fırsat eline geçmişken ithaflarını da yapacaksın. Hocana saygını da göstereceksin. Kitap da tuttu. Çok da çaba harcadık. Yani emeğin karşılığını aldık. Muhtemelen buralardan da beni bildiler ve yani bile çok büyük bir sorumluluk. Bir önceki editörün yaptığı perioperatif tıpla ilgili ve bu dergiyle ilgili yaptığı işleri gördükten sonra şu anda sevinmenin yanı sıra ciddi bir de stres sahibi oldum. Ben bu işi bir adım daha nasıl ileri götüreceğim diye. Birazcık herhalde insan devamlı ona bakmalı. Bir adım daha nasıl ileri götüreceğim diye. Çünkü hani bana sorarsanız şimdi yani hep mi sen yaptığın şeyleri bir adım ileri götürdün diye. Kim size öyle derse ben yaptığım her işte alıp bir adım öteye götürdüm diye muhtemelen yalan söylüyordur ya da hiçbir iş yapmamıştır. Başaramadığımız işler de oluyor tabii. Ama bunu başarmak gerekiyor. Bunu başarırsak başka bir işler de gelecektir.